Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bluzumuzun ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Keyifli seyirler. Daha önce de size anlatmıştım. Bu bluzu giymeden önce ben daha önce de böyle bluzlar ördüğüm için gayet de güvenli bir şekilde ördüm kolu. Kol geldi dirseğe kadar. Dedim bir giyeyim. Aklım o zaman başıma geldi. Giydim. Kol çok bol oldu arkadaşlar. Yani şurada ben diğer koldan ölçtüm, az sonra size de göstereceğim. İki tane buradan, iki tane de buradan olunca toplamda hemen şuradan da göstereyim. Yani şu kadar bir genişlik oldu. Zaten normalden bol ama ben o duruşunu sevdim. Bir de bu kadar daha bol olunca iyice bir geniş kol oldu. Bedene göre orantısız oldu. Benim vücuduma göre orantısız oldu. İncelik güzel. Yine ipinden ve örgü şeklimden dolayı dökümlü oldu. Ama ben rahatsız oldum. Yeniden söktüm. O yüzden şimdi bluzunuza şu noktada ipinizi bağlamadan önce gidip bir aynada kontrol ediyorsunuz arkadaşlar. Eğer istediğiniz bir genişlikse şu genişlik, hemen burayı da size ölçeyim, size de bir fikir olsun. Hemen ölçüyorum. Buradan buraya genişliğimiz 24 santim çarpı 2 48 santim. Yani bizim şöyle bir kolumuz vardı. Eğer size uygunsa devam ediyorsunuz. Ama değilse, daraltmak istiyorsanız, görüyorsunuz bayağı bir geniş. Ben bu kolu giydiğimde bileğim böyle kocaman bir kol oldu. Yani bakar mısınız? Bir de bunun örgü halini düşünün. Daha da kalın durdu kolum. Eğer size uygunsa direkt burada koltuk altından ipimizi bağlıyoruz ve örüyoruz. Normal bir şekilde, yuvarlak bir şekilde kolumuzu örüyoruz. Ama benim gibi daraltmak istiyorsanız onu da şöyle yapacağız. Önce bir şuradan da size nasıl bağladığımı göstereyim ki ipimi de içeride saklamadım, size göstereceğim diye. Görüyorsunuz aslında benim kolumu bağladığım nokta burası. Burada bir kol bağlantım var. Ama gördüğünüz gibi ben buradan bir iki tane karecik buraya kadar gelmişim ve buradan devam ederek yuvarlak bir şekilde örmüşüm. Şuradan ipimizi bağlıyoruz yine. Kolumuzun hemen altından. Çok basit bir şey ama yeni başlayanlar için belki kafa karıştırıcı olur diye uzun uzun anlatıyorum. Şuradan hemen kol altından ipimi bağlıyorum. Tığımla geçirdim. Sıkı sıkı düğüm atıyorum. Bu çok kolay açılan bir ip olmadığı için iki tane yeter. Ve bu noktada bluzumun tersini çeviriyorum. Çünkü içinden sık iğne ile 4 tane fileyi, küpü, artık hangisini tercih ederseniz birbirine ekleyeceğim için eklediğim bölümlerde dışta kalsın istemiyorum. Kolumu kaldırdığımda orada bir kabalık olsun istemediğim için böyle tersinden yapıyorum. Şimdi şuradan hemen başlıyorum. İlk sık iğneden itibaren ilmek kaydırmaya arkadaşlar. Birinciyi yaptım. Şöyle her bir sık iğneden geçiyorum. Karşıdakine batıp ilmek kaydırmamı yapıyorum. Tek tek yapıyorum çünkü katlı bir ip olduğu için birinden geçip arkadakinden geçmezse sonradan o benim gözümü rahatsız ettiği için böyle yapıyorum. Belki biraz işlemler uzun sürüyor ama mükemmel olduğu için ben böyle tek tek yapıp daha sonradan başım ağrımasın, sökmeyeyim diye elimden geleni yapıyorum. Birazcık daha ördükten sonra devam edeceğiz. Şimdi şuradan devam ediyorum. Sonuncu sık iğnemi de yapıyorum. Daha doğrusu ilmek kaydırmamı ve bir zincir atıyorum. Şöyle bluzumu yine düzüne çeviriyorum. Çünkü kolumuzu düzden öreceğiz. Ve başlıyorum buradan örerek gitmeye. Burada da 1,
2, 3 zincirle yukarıya çıktım. Bir tane fazla oldu. Altta da bir tane atmıştım ters taraftan. 3 zincirle yukarı çıktıktan sonra yandaki sık iğneye battım. Yine aynen örneğimizde olduğu gibi 3 zincir, 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan yapıyoruz. Bir sonraki sırada da boşluklara 3 sık iğne, trabzanların üstüne de birer sık iğne olmak üzere toplamda her bir file için 5 tane sık iğne yapıyoruz ve hiçbir eksiltme, arttırma yapmadan ben kol ağzına kadar daha doğrusu gittim. Şöyle bir görüntümüz var. En sonda sık iğne ile bitirdim ve burada da görüyorsunuz ipim hala dışarıda. Bu şekilde oldu. Şimdi ben kolu bitiriyorum. Evet, ben kolumu diğer kolumla eşit miktarda ördüm. Parmaklarımın üzerine gelecek kadar ördüm. Seviyorum bu tarzı. Aynı zamanda yazın güneşten korumada yapmış oluyor bana. Böylece son sık iğnemi de yaptım. Şurada hemen ipimi keseyim. Şuradaki ilmeğim kaçmadan da ipimi dışarıya alıyorum. Bir sizinle ölçüm yapalım. Ölçümümüzü ilmek kaydırma yaptığımız noktadan itibaren yapacağım. Şuradaki 2 tane küpçüğü ilmek kaydırmayla karşıdaki yere bağlamıştık. Orayı hemen şu düzelteyim. Ters ölçüyorum, pardon. Şuradan itibaren ölçüyorum. Sığdı mı acaba buraya? Şöyle göstereyim. 50 santim kadar örmüşüm. Şimdi geliyorum efendim eteklerdeki uzatma kısmına, onları beraberce yapalım. Etek ucunda arkadaşlar tam yanlardan önce ön bölümü ördüm. Ben bu bölümü anlattığımı zannediyorum size ama benim telefonun şarjı bitmiş. Telefonla çekerken böyle şeyleri gözden kaçırabiliyorum maalesef. O yüzden şimdi baştan anlatıyorum. Buradan ipliğimizi bağladık. Tek dikkat etmemiz gereken nokta, sık iğnelerimiz aynı yönde olacak ki düzgün gözüksün. Tersinden yaparsak buradakiler düzüne denk gelir, buradakiler tersine denk gelir. O yüzden artık trabzanları tersinden örüp sık iğneleri yüzünden örerek gideceğimiz için dikkat etmeniz gereken tek nokta o. Bir de hemen şurada size sıra söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra ördüm. En uçtan sık iğne yapmadım, görüyorsunuz. Bu en uçtaki sık iğneyi tüm etek ucunu çepeçevre, buralarda dahil, arka, yanlar ve arkanın ön bölümü de dahil beraber yapacağız. En son arkadaki işlem bittikten sonra ipimizi koparmadan. Şimdi burayı ben bu benim kişisel bluzum ama kendiniz için de fikir olsun diye kaç santim kadar ördüğümü de söyleyeyim. 15 santim kadar örmüşüm. Arkayı birazcık daha uzun yapacağım. Onu da size santim olarak ve sıra olarak da söylerim. Şimdi örüş şeklimizden dolayı sıra olarak belki tutmayabilir ama santim olarak tutturabilirsiniz. Zaten bunlar herkesin kendi zevkine kalmış bir şey. Burada yırtmaç yapmayıp istediğiniz gibi dümdüz de örebilirsiniz. Burası herkesin kendi zevkine kalmış bir durum. Arkada da şimdi yine ipimi bağlıyorum. Şuradan bağlayıp tersinden trabzanlarımı yapacağım. Düzünden de sık iğnelerimi yapacağım. Bu hem ön hem arka için geçerli ki bütünlüğü bozmayalım. Trabzanlar pek fark edilmiyor ama sık iğneler direkt göze çarpacaktır. Bunu unutmayalım. Arkada da arka etek kısmını bitirmiş bulunuyorum. Hemen beraberce sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra kadar ördüm. Bunu da hemen ölçelim. Belki size fikir olur. Arkayı önden uzun yaptım. Önde 8 tane filemiz vardı. 8 sıra filemiz vardı daha doğrusu. Burası da 22 santim. Şimdi bu noktada ipimizi koparmadan çepeçevre bütün etek ucunu, yanlarda dahil sık iğne yapıyoruz. İster burada trabzan da yapabilirsiniz, ister sık iğne de yapabilirsiniz ama ben kol ağızlarında ve yakada sık iğne yaptığım için burayı da aynı şekilde bitirmek istiyorum ve devam edeceğiz. Etek ucunu sık iğne yapıyorum, yanlardayım, yırtmaç bölümünde.
Burada da sık iğnelere devam ediyorum. Sadece dikkat ettiğim bir konu var. Onun için de anlatmak için geldim. Kenardaki zincirimizin üzerine sık iğnelerimizi yapıyoruz. Mümkün olduğunca burayı muntazam bir şekilde yapabilmek için fazla doldurmuyorum. Fazla doldurursam şuradaki, hemen göstereceğim, burada katına girdim. Hemen gösteriyorum. Şuradaki bölüm çok ayrık olur ve burada şöyle bir açık görüntümüz var. Şöyle açık duran bir görüntümüz var. Onu istemiyorum. Orada sanki ikinci bir trabzan varmış gibi gözüksün istiyorum uzaktan bakınca. Ve orayı çok sıkışık da doldurmayın arkadaşlar. O zaman da ne olur? Yırtmacımızın yanlardan boyu kısalır ve yırtmacımız dümdüz durması gereken bir bölümken şöyle hafif bombeli dışa doğru bir görüntüsü olur. Kenarları dışta, yan bölümü içte. O da güzel durmuyor. Daha sonradan da çekiştire çekiştire düzeltmeye çalışırsınız ama oradaki iplik sayısından dolayı maalesef ne kadar çekiştirseniz de işinize yaramaz. Ben burada kendi örgüme göre yapıyorum bu bölümü. 3 tane içine, bir tane de kenardaki sık iğnemin içine batıyorum. Görüyorsunuz, elimden geldiğince de hep kontrol ede gidiyorum. 3 tane dedim diye illa 3 tane yapmayın. Yapa yapa, baka baka kendi örgünüze göre kendi atış sıklığınızı, sayısını ayarlayın. Böyle devam ediyorum. Bir de şunu söyleyeyim hemen unutmadan. Şurada kenarda görüyorsunuz. Buraya kadar sık iğnemi yaptıktan sonra şurada bir tane zincir çekip tekrar dönüp aynı noktaya sık iğne yaptım. Yani bunu da neden yapıyorum? Tam köşemiz köşe gibi olsun. Yuvarlanmış bir köşe gibi olsun istemediğim için yaptım. Ama ben yuvarlanmış dursun seviyorum diyorsanız dümdüz sık iğnelerle gidiyorsunuz. Aynı noktaya batmanıza bile gerek yok. Araya zincir çekmenize de gerek yok. Zincirimizin sayısı da 1'di. Devam edeceğiz. Bluzumuzun etek kısmında bitirmiş olduk. Görüyorsunuz arada 3 tane küpçük fark var. Hemen oradaki bölümü de sizin için ölçeyim. Kaç santim? Şuradan başlayarak 5 santim arka uzun. Onun dışında ikisini eşitle yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde burayı değiştirebilirsiniz. Zaten fileyi çok kullanışlı bir şey olduğu için her şeyini örebilirsiniz filenin. Hemen şimdi geliyoruz efendim, son nokta nedir? Başladığımız noktaya geri dönüyoruz. Böyle yakadan başlanan bluzlarda başladığımız noktaya geri dönmek nedense beni çok garip hissettiriyor. Yani şurada minicik bir ilmek iken kocaman bir bluz oluyor ve son nokta yine aynı yerden bitiriyoruz. Şöyle birazcık daha dikkatli yapayım. Yaka ne de olsa burası. Yaka önemli. Hemen şöyle zincir atıyorum 2 tane ve bu iplerin hepsi içten çekilecek. Yakamızı da şöyle tamamladım arkadaşlar ve bitirdim. Yakada zaten sık iğne ile başlamıştık. Buna küçük bir buhar verebilirsiniz veya vermeseniz de yıkandıkça, giyildikçe düzelecektir. Şimdi ben ne yapıyorum? Ölçüyorum, biçiyorum, geliyorum. Evet efendim, tüm gün sadece bu bluzla uğraştım ve bir de şişlerle ilgili video hazırladım. Hemen bunun peşinden o da gelecek çünkü yarın sabah yola çıkıyorum. Henüz valizim bile ortada yok. Masanın üstünde bir yığın ip var, model var, çünkü gittiğim yerde de örmeye devam edeceğim. Ama internet bulabilir miyim her yerde onu bilmiyorum. Çekimler yapacağım. Bulamasam da döndüğümde hepsi sırayla gelecek. Hiç merak etmeyin. Ufak ufak shortslarla beraber olacağız. Beni takip ediyorsunuz. Şimdi efendim bütün bluzu ördüm. Görüyorsunuz hala iplerini saklayamadım. Çünkü neden? Vaktim yok. Gerçekten hiç vaktim yok. Bugün hiçbir iş yapamadım. Bütün evi toparlayıp valizimi hazırlayıp bu videoyu hazırlamalıyım. Şişleri editlemeliyim. Bunları YouTube'a yükledikten sonra da
Kalan vakitte de ben hazırlanacağım. Sabahta erkenden yola çıkmam lazım. Şimdi gelelim efendim detaylara. Detaylarımız için hemen hazırlığımı şöyle kabataslak yaptım. Zaten elimden geldiğince de iki video boyunca santim santim anlatmaya çalıştım tüm detayları. Efendim file bluzumuz yakadan başlıyordu. Reglan görüyorsunuz. İnen ve etek uçlarında biten bir bluzumuz vardı. Tığım 2 numara idi. İpim de İtalyan Merceris'eydi. Hemen şöyle ipimi de göstereyim. Şöyle sarma bir ip kendisi. Çok güzel bir renk. Çok yansıyor mu bilmiyorum ama çok güzel bir gül kurusu bu. Yani uzun zamandır görmediğim kadar güzel. Hem canlı hem de gül kurusunun o tatlılığı da var. Çok sevdiğim için de hemen bunu böyle değerlendirmek istedim. Çünkü biliyorsunuz file bluz çok uzun yıllardır var ve önümüzdeki yıllarda da hep olacak. İlla bu ipten mi örmeniz gerekiyor? Hayır. Birçok ipten örebilirsiniz. Pamuklu ipler, bambu ipler, böyle İtalyan merserizeler, bildiğiniz başka İtalyan merserizeler varsa onlar da olur. Yalnız şöyle bir durum var. Ben genelde bunu iki kat yaparım şöyle. Ama bu sefer tek katını. Şöyle hemen size göstereyim. 4 incecik kattan oluşmuş katlarını birleştirerek sarmışlar. İki kat yaptığımda 8 tane olacaktı kat sayısı. Ben tek kattan yani 4 ince kattan oluşan şekilde ördüm. Bu benim için çok güzel oldu çünkü onları da denedim biliyorsunuz videolarımda var. Beni yeni takip etmeye başlayanlar ya da karşılarına ilk kez çıktıysam şöyle bir sayfama bakarsanız bayağı bir file bluz var. Çünkü çok güzel kombinleniyor. Atletlerle olsun, elbiselerle olsun, strapless olsun, askılı olsun veya diyelim kapalı bir hanımsınız. Gömlek üstüne, tişört üstüne, uzun kollu bluz üstüne her şeyle kombinleyebiliyorsunuz. Hem sade böyle giyebiliyorsunuz hem giydiğiniz ceketin, montun içinde de çok şık duruyor. Üstelik bunları azıcık değiştirip kolunu, yakasını, etek uzunluğunu değiştirerek plaj kıyafeti falan da yapabiliyorsunuz. Pullu iplerle de olur. Ama plaj kıyafeti demişken şunu da belirtmek isterim. Arkadaşlar ben çok uzun zamandır Instagram'da bayağı bir ipçi takip ediyorum. Bayağı model de takip ediyorum. Sayfalar takip ediyorum. Plaj kıyafetini pullu iple ören kişiler gördüm. Çok güzel olmuş ama ne kadar kullanışlıdır tartışılır. Çünkü şöyle bir durum var. Plaj kıyafeti hani podyum değil plaj. Kum oluyor, ne bileyim güneş oluyor. Güneş yağı sürüyorsunuz, bronzlaştırıcı sürüyorsunuz. Denize girip çıkıyorsunuz, havuza girip çıkıyorsunuz. Ya tuzlu su oluyor ya klorlu su oluyor. O pullar ne kadar sağlıklı bir şekilde uzun süre dayanır o kısmı bilemediğim için yani çok plaj kıyafeti olarak kullanışlı gelmedi bana. Ama o plaj kıyafetini içerisine bir askılı bluz, askılı bir elbise veya bir pantolonla çok güzel bir topuklu ayakkabı, şık bir çantayla giy düğüne git. O kadar güzeldi. Şimdi bunu da eğer pullu uzun bir plaj kıyafeti yapmak istiyorsanız siz bilirsiniz ama ben pamuklu yapmanızı tavsiye ederim veya başka merserize iplerle yapmanızı tavsiye ederim. Artık burada herkes kendisi bilir. Bana sorulan bir soru vardı. Bu da ona cevap niteliğinde olsun. Ben tavsiye etmem. Çünkü denizden çıkmışsınız, cildiniz çok hassas, güneş koruyucu sürmüşsünüz. Hem kurumuş hem yağlanmış. Bir de üstüne pul giymişsiniz. Yani bilmiyorum ben çok sağlıklı bulmam. Çok kaşınan da bir insan olduğum için öyle her şeyi tercih etmiyorum. Bu konuda herkes kendi fikriyle devam etsin ya da deneme yanılma yöntemiyle devam edilecek. Şimdi bu sene pullar payetler çok moda olduğu için her yerde her şeyde var. Hatta geçenlerde bir bebek kıyafeti yapmışlar. Yeni doğmuş bebeğe kapüşonlu zıbın gibi bir şey yapmışlar. Ben bebek için de tavsiye etmem. Çünkü çok hassaslar. Gözlerine gelir, ağızlarına gelir, ip kopar, çocuk onu yutar, burnuna kaçar, elini keser.
Yani böyle şeyleri düşünelim. Tamam, moda, şık, güzel ama her şeyin yeri var. Şimdi evet, bu kadar detaydan sonra şimdi devam ediyoruz. Görüyorsunuz kaçta çekiyorum? Gecenin 2'si olmuş. Ben hala burada konuşuyorum. Daha bir de bunu editleyip yükleyeceğim. Bakalım ne kadar becerebileceğim. Şimdi şurada efendim, kol uzunluğum yakadan itibaren 66 santim. Yükseklik önde 62 santim, arkada da 65 yazmışım ama burası yanlış yazmışım arkadaşlar. Hemen bunu değiştirmem lazım. Çünkü 65 santim değil. Arka zaten 5 santim uzun, 67 santim arka. Ve şurada da bizim, hemen burada şurayı değiştireyim rengi. Göğüs çevremiz, daha doğrusu ben bunu kalça aşağısında biten bir model yaptığım için şu bölümde kaç santimdi? 108 santim. Bunların hepsini kendinize göre uyarlıyorsunuz. Size tavsiyem, ipinizden bir zincir çekip ölçün. Kaç santim tutuyor? Kendinize oradan çok güzel uyarlarsınız. Bunu 2 kat yaparak da yapabilirsiniz. Fileleriniz birazcık büyük olur. O da ayrı güzel olur. O da değişik olur. Bunun için kaç gram ip gittiğini söylemiş miydim acaba? Bu bluz için toplam 310 gram ip kullandım. Ve anlatmak istediğim her şeyi de anlattım. Hafif, güzel, yazlık. Yazın biliyorsunuz ben sıcak bir yerde yaşadığım için çok zorluk çekiyorum. Giyemiyorum ama bu bluz gerçekten giyilecek türden oldu. Çünkü özellikle ince yaptım. Siz de eğer böyle problemler yaşıyorsanız böyle ince ipler tercih ederseniz daha rahat edersiniz. Bu bluzu kışlık iplerle de örebilirsiniz. Kışın giyersiniz. O da olur. Böyle bir model bu. Her şeye uyuyor, her şey oluyor. Hamur gibi oynayabiliyorsunuz kısacası. Dilerim hoşunuza giden, işinize yarayan bir model olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.